Arkadaşlar bugün size farklı bir konudan bahsedeceğim. Aralıkta ilk yardım nasıl olmalı? Aslında çok atladığımız bir konu. Çok da hafife aldığımız bir konu. Arı sokmaları, yılan sokmaları çok ciddi alerjik durumlar var ise ölümlere sebebiyet vermekte. Ben kendim Sağlık Meslek Yüksekokulu sağlık teknikeriyim aynı zamanda. Bununla ilgili sizlere birkaç ilk yardım önerim olacak. Birkaç tüyom olacak. Çok ciddi tüyolar olacak. Bizler gezginci arıcılık yaparken en sık yaşadığımız problemlerden biri aralıkta çadır içerisinde yaşıyoruz. Bunu gezginci arıcılarımız bilirler. Ve haliyle de çadırın içerisine gündüzden arı girebiliyor. Biz de gece uyurken ağzımız açık olabiliyor. En büyük endişe yaşadığım sorunlardan biri değerli arkadaşlar, boğazımızdan yani ağzımızdan sokulması çok tehlikeli bir durum. Yutak tarafından ciddi bir şişme söz konusu olabiliyor. Bu sefer de nefessiz kalma durumu olabiliyor. Bunun en büyük önlemi değerli arkadaşlar, şuradaki kemiğimizi hepimiz biliyoruz. Adem elması denilen bir kemik. Biraz daha yaklaşırsak şöyle bir. Evet, çekimleri oradan yapalım. Bu kemiğimizin iki boğum altı. Herkes kendinden de kontrol edebilir. Şurada nefes borumuzun boğumları olacak. İki boğum arasından değerli arkadaşlar, bu durumda birini gördüğümüzde hemen bir tükenmez kalemi çıkarıyoruz. Nefessiz kalan kişinin bölgesine bunu bu şekilde kırıp maalesef saplayarak nefes almasını sağlıyoruz. Evet, yoksa hayatını kaybedebiliyor. Bir diğer konu, bizde arıcılık yapıyoruz. Bazen elimize sokabiliyor. Bazen gözümüze sokabiliyor. Soktuğu zaman sanıyoruz ki şiştiğinde ya bende alerji var. Aslında bu bir alerji değil. Alerji ama çok da önemsenecek bir alerjik bir durum söz konusu değil. Bizim alerji diye bildiğimiz, gerçekten de uygulaması en zor, en korktuğum şey değerli arkadaşlar 1-2 dakika içerisinde insanı öldürebilen gerçek alerjidir. Maalesef bu durum yaşanabiliyor. Birçok defa da gördük. Bunu önleyebilmek adına sizlere birkaç tüyo vereceğim. Öncelikle her arıcının arabasında ya da arılığında, kovanında bir yerinde bulunması gereken, hepinizin isim vermeyeyim ama şu sandoz haplardan değerli arkadaşlar. Yani olabilir, misafir gelmiştir, yoldan biri geçiyordur, alerjik bir durumu söz konusu olabilir. Hemen kendisine yutturmalıyız. Bulunması lazım. Çok ucuz. İnanın hayat kurtarmaya çok kolaylık sağlıyor. Daha da ciddi bir durum yaşadığımızda, yani yerde arı soktuğunda çırpınan birini gördüğümüzde değerli arkadaşlar yine eczacınıza danışın. Muhakkak bir ampul, şu şekilde Avildekort ampuller var. Bunları yine şırınga bulunun, dozunu da bulundurun. Çekin, kişinin herhangi bir yerine, kasına saplayın. Çünkü artık ölümcül bir durum söz konusu olmuştur. Bunu uygulayın. Korkmadan uygulayın. Tabii ki acil 112'yi arama imkanınız varsa önceliklerimiz onlar. Ama eğer arı sokmuş, yerde nefessiz, çırpına can çekişen birini gördüğünüzde de yapabilmeniz için çok kolay bir uygulama. İnanın ki 5-10 liralık malzemedir bunlar değerli arkadaşlar. Aralığınızda bulunsun, çok ciddi hayat kurtarır. Arkadaşlar, bizler genelleme olarak söylüyorum, coğrafyamız olarak söylüyorum. Türkler olarak aslında vücudumuzda çok güzel antikorlarımız atalarımızdan oluşmuş. Böcek ısırması, yılan ısırması, akrep ısırması, bunlar bizi pek çok etkilemiyor değerli arkadaşlar. Örneğin tabii ben bu Türk ibaresini genelleme, Kürtler olsun, Araplar olsun, kendi bulunduğumuz coğrafyayı dahil ederek söylüyorum. Örneğin bir Slavı, bir Rus'u arı soktuğunda inanın yılan, kobra sokmuş kadar tesirli olacaktır. Ama bizde bu durum biraz daha yavaş atlatılıyor. Tabii ki alerjik bir durum söz konusu değilse. Tekrar ediyorum. Arı soktu, şişti. Bende alerji var. Hayır, aslında sizde alerji yok. Birkaç defa daha sokulsanız vücudunuz kendi antikorunu oluşturacak. Zaten arıcılarımız biliyor bu yöntemi. Yine aralığımızda bulunması gereken ilk yardım çantası muhakkak bulunduralım arkadaşlar. Küçük bir makas, sargı bezi, bunları bulunduralım. Batikonlar. Şurada da küçük bir batikonum var. Yine batikon, pamuk, bıçağımız. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bir diğeri de arı soktuğunda arkadaşlar panik yapmadan, steril bazı malzemelerimiz olmasa da bunlardan mesela şöyle göstereyim. Ceviz yaprağını yine
değerli arkadaşlar sterildir, antibakteriyeldir, uygulayabiliriz. Antiseptik özelliği vardır. Bakın şurada ada çayları. Bunlar antiseptik özelliği vardır değerli arkadaşlar. Bunları kullanabiliriz. Ve aynı zamanda şurada değerli arkadaşlar sarı kantaronlar. Bakın bunlar da antiseptik özelliği vardır. Yani ellerimize bunu uygulayabiliriz. Bunlar mikrop barındırmaz ve temizler. Şöyle göstereyim hatta çok da güzel bir şekilde antiseptik özelliği sahip ve inanılmaz yağlandı. Size yakında bunun videolarını göstereceğiz. Ada çayının, bitki çayının faydalarını ve aynı zamanda da özür dilerim sarı kantaronun faydalarını ve sarı kantaron yağı yapmasını da göstereceğim. Şu an müthiş yağlanmış, çok hoşuma gitti. Evet, ilk yardımda bıçak çok önemli. Çok keskin bir bıçağınız olmalı değerli arkadaşlar. Neredeyse neştere yakın bir bıçağınız olmalı. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın çok önemli. Bir diğer özellik unutmamamız gereken şey şu. Panik yapmamak. Arabada muhakkak bir çarşaf bulundurmak değerli arkadaşlar. Çünkü bazen misafir gelebiliyor. Misafir geldiğinde arılar sarabiliyor. Arılar onları sardığında panik yapabiliyor. Ve genelde de yapılan araştırmalarda arı sardığında arıdan pek anlamayan kişilerin bulunduğu yerde yaklaşık 4 metrekare alanda sürekli daireler çizdiği söyleniyor. Yani en sonunda da kendini bırakıp yığılabiliyor. Çok tehlikeli tabii ki. O yüzden bir çarşaf, bir nevresim gibi bir şey bulundurduğumuzda üstünü örtebilmek adına arılığımızda bulunmasının çok faydaları var. Evet, tekrar ediyoruz. Bir hap, çok ucuz. Yine Avil Dekort değerli arkadaşlar. En zor zamanda kullanacağız bunu. Çekeceğiz. Bunun için bir sağlık teknikeri olmaya gerek yok. Çünkü artık can kurtarma dönemine geçmişiz. Kalem. Kalemi de boğaz sokmalarında değerli arkadaşlar en son durumda uygulayacağız. Tekrar ediyorum. Adem elmasının şu yutağımdaki Adem elmasının şurada 2 boğum altında. Ellerseniz göreceksiniz değerli arkadaşlar. Tam oradaki kas boşlukları var. Oraya sokup delip uygulamayı yapabiliyoruz. Yine pamuğumuz olsun, sterilizasyon malzemelerimizi bulundurmamız lazım. Evet, bugün sizlere bu değerli bilgileri anlatmak istedim arkadaşlar. Başka bir de notlarıma da bakıyorum. Misafir olarak gelmek isteyen arkadaşlarımız olduğunda koyu kıyafetle gelmemesini, arıcılarımız, tecrübeli arıcılarımız zaten bunları biliyorlar. Ve kesinlikle parfüm, yabancı bir kokuyu da bulundurmaması gerekiyor. Arkadaşlar videoya ara verdik. Bir rahmet geldi, yağmur oldu. Burada eğer şişlik olmaması adına arı soktuğunda soğuk uygulaması yaparsak bu şişliği tamamen ortadan kaldırabiliriz. Yine buz olabilir, peçeteye sarabiliriz. Soğuk bir şekilde buz uygulaması en tavsiye ettiğimiz yöntemlerden biri. Ağız için sokması, dudak sokması olursa buz emmenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Tamamen şişliği önleyecektir ve boğaz nefes tıkanmasını da önleyecektir. Buz bulmak zor ise de herhangi bir marketten bir dondurma almanızı ve dondurma emmenizi muhakkak kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve misafirlerimiz gelebiliyor bildiğiniz üzere aralığımıza. Bunlara da gelirken tembihlememiz gereken en önemli noktalardan biri, yine tecrübe arıcılarımız zaten bilirler, koyu kıyafet giymemeleri değerli arkadaşlar. Bunun yanında parfüm, kolonya gibi benzeri arıların hoşuna gitmeyecek zıt kokuları sürmemelerini kesinlikle onlardan gelmeden önce rica edin. Değerli arkadaşlar, bir değerli bilgi ise arı soktuğunda genellikle yapılan hatalardan biri çamur sürün derler. Çamur sürmek uygun bir davranış, uygun bir ilk yardım çeşidi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz demirlerde, çivilerde pas olduğunda tetanoz mikrobu olur. Ve buna çok önem veririz. Oysa çamurda tetanoz mikrobu çok daha toprakta fazladır. Açık yaralara çamur sürmek bize tetanoz veyahut da başka mikropların da içeriye girmesine, iltihap oluşmasına da sebebiyet verecektir. O yüzden yanağımızda, gözümüzde, şuramızda, buramızda nerede olursa olsun bir şişlik olmaması adına buz uygulamasına kesinlikle önem verelim değerli arkadaşlar. Bizleri çok arı soktuğu için pek şişme söz konusu olmuyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Sadece gözümün şu bölümüne eğer gelirse bir ufak bir şişlik söz konusu oluyor. Ve sterilizasyona da önem verelim. Soktuğu zaman da çok büyük endişe yapmayalım. Yine dediğim gibi fesleğen sürebiliriz. Burada az önce bahsetmiştim, ceviz yaprağını şu şekilde sürebiliriz.
Evet, ada çayını bu şekilde sürebiliriz arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Aynı zamanda ada çayı, ceviz bunlar sterildir ve sarı kantaronunu da sürebiliriz arkadaşlar. Evet, çok güzel yağlanmış bir vaziyette şu anda. Mis gibi de koktu. Aynı zamanda elimizi mikroplardan arındırmak amaçlı da sterilizasyon amacıyla da kullanabiliriz. Bu bilgileri de atlamadan sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.